Arkadaşlar merhaba, Sarper ben. Bu videoda nano e, grafiğine, nano analizine bakacağız. Yine çok uzun olmasını istemediğim bir video olacak. Çok detaya inmeyeceğim, makro bakacağım, mikro durumlara bakacağım. E, Arkadaşlar, nanoya baktığımda burada bütün piyasayla beraber bir dip yaptı ve bir yükseliş trendine başladığını görebiliyorum. Şimdi bu yükseliş trendi bitti mi, devam mı edecek? Bundan sonra nasıl bir hareket yapabiliriz? Biz neredeyiz? Olayın neresindeyiz? Bunu anlamaya çalışalım. Çünkü bunu doğru tespit edersek, bu hareket aşağı gelirse ona göre pozisyon alırsak veya yukarı giderse ona göre pozisyon alırsak bunun sonuçlarından faydalanabiliriz. Sonuçları bizi etkileyebilir veya halihazırda pozisyondaysak. Bunun için nasıl bakmalıyız? Ben nasıl bakıyorum? Biraz özet olarak bunu anlatacağım. Şimdi ilk bakışta şunu söyleyebilirim. İşte 3 tane hareketli ortalamam var. EMA bunlar. İşte Vegas Wave diyoruz bunlara. Vegas Wave'lerin üstünde fiyat, bu iyi bir şey. Bu işte piyasayı sarsan düşüşte 3. Vegas Wave tutmuş üstünde. Bu ne demek? İşte genelde bu şekilde bakarsanız bu Vegas Wave'lere fiyatının üstünde olduğu sürece bir yükseliş trendi devamı, altında olduğu sürece de işte şuradaki gibi bir düşüş trendinin devamından bahsedilir. Bu EMA'ların üzerinde, Vegas seviyelerin üzerinde olmamız olur. Güzel. Volume'a bakalım. Volume'a bakıyorum. Özellikle şu dönemden sonra, yani fiyatın da ivme kazandığı dönemde bu iş volümle gerçekleşmiş. Çok net anlaşılıyor. Yani tek borsadan bakıyoruz. Muhtemelen konsolide bir grafikte bu volüm artışı daha da net belli olur. Siz de, yani ben de hissediyorum aslında Nano benim bu dönemlerde de telaffuz ettiğim bir coinken şimdi bu dönemde biraz daha fazla kişi tarafından konuşulan bir coin haline geldi. Dolayısıyla volüm artışı normal. Başka ne söyleyebiliriz? Başka da çok bir şey aslında göremiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan sonrası için biraz daha detay, biraz daha aslında özenli bir çalışma yapmak lazım. Şimdi şu volümü kapatalım. Hatta Vegas evleri de kapatalım. Şimdi ben teknik analizde hep bir sonraki hareketin ne olabileceği üzerine kafa yordum. Ve aslında bu amaçla da biraz eğilit dalga teorisi kullanıyorum. Eğilit dalga teorisi açısından buraya bakınca ne görüyorum? Bunu söyleyeyim. Şimdi bu hareket aslında bütün piyasada bu kadar basit değil. Burada basit görünüyor. Şöyle ki işte 1, 2, 3, 4, 5'te 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ile 3. Şöyle bir 4. Yine detayına inmeyeceğim. Nasıl bir 4? 1, 2, 3, 4, 5 ile 5 yapıp bunu submicro yapalım. İlk dalgasını bitirmiş gibi. Bunda çok bir soru işareti yok gibi. Bunun bir yerlerde 3'ü, 4'ü, 5'i oldu. Şöyle yapalım. Mavi olsun. Derecesi de bir tık daha büyük olsun. Bir yerlerde de 3'ü, 4'ü, 5'i olmalı. Şimdi niye bakıyoruz buna? Çünkü 3 buradaysa, 4 buradaysa, bunları farazi söylüyorum. 5 buradaysa bu durumda düşük bekleriz. O zaman şöyle bir şey yaşanması gerekir. Ve işte bizim öğretilerimize göre bu da şu aralığa kadar falan olmalı. Ona göre pozisyon alırız. Başta anlattığım şeyi söylüyorum. Yok 3 henüz gelmediyse, mesela işte şöyle olsun. 3 şuradaysa veya buradaysa, buralarda bir yerdeyse, biz 4'ü yaşıyorsak o zaman senaryo şuna dönüyor. Dolayısıyla burada verilecek karar majör bir karar. Hmm. Peki niye ben nanoyu seçtim? Çünkü bu içerideki hareket karışık. Oraya da çekilebilecek, buraya da çekilebilecek hareket. Ee, Nasıl çekilebilecek? Onun da detayını söyleyeyim. Biraz bugün Elliot dalga teorisi detayına inmiş oluyoruz. İşte 1, 2, 3, 4, 5 de bunu da yine
Şöyle yapalım. Rengi de sarı olsun. Şöyle olabilir mesela. 1, 2, 3, 4, 5'te bu 1, 2'nin 3'ünü yapmış olabilir. Sonra 4'ü gelmiş olabilir. Sonra 5'i gelmiş olabilir. Seçeneklerden bir tanesi bu. Bu seçenekte ise, işte şu seçenekte ise bu durumda bunun 5'i burada. Bu 3 burada da kalabilir. Kendi içerisinde. Şurada da olabilir. Yani zor bu yapı dememin sebebi bu. Bu nedenle burada artık işte 1, 2, 3, 4, 5 diye saymak yerine ispat gerekiyor. O aşamadayız. Ve bunun için bazı işte yardımcı teknikler falan kullanmak gerekiyor. Şimdi daha önce birkaç kere belirttim. Bu 1, 2, 3, 4, 5 neye göre 1, 2, 3, 4, 5? Arkadaşlar elit dalga teorisine göre e, impulsif hareketler bu şekilde oluşur ve şu şekilde bu hareketlerin düzeltmesi oluşur. Sonra devam edebilir, olasılıklar devam eder. Yani 1, 2, 3, 4, 5 dalgalıdır. Bu nedenle bunu saymaya çalışıyoruz. Çünkü burada birinci, ikinci dalga yani bu gerçekleşmiş görünüyor. Şimdi buranın arayışı içerisindeyiz. Bu gerçekleşti mi, gerçekleşecek mi? Ne olacak? Bunu araştırıyoruz. Okey. Şimdi neye bakabiliriz peki? Bu üçün yerini nasıl doğru anlayabiliriz? Şu kullandığım arada bir Elliott Wave osilatör diye belirttiğim e, osilatör ve RSI bize yardımcı olabilir. Şöyle ki, üçüncü dalgalarda pikin olduğu varsayılır. Buna göre bu üçüncü dalgada olabilir, üçüncü dalganın üçü de olabilir. Ama bu piki 5'te beklemeyiz özellikle. En sonunda beklemeyiz. Şimdi buna göre bu yükseliş hareketinin en momentumlu dalgası zaten şeklemde öyle. Burası hem RSI'ye göre hem Elliott Wave osilatöre göre. Ha, bu nedenle burası üçüncü dalganın üçü olup burasının üçüncü dalganın beşi olma ihtimali artıyor. Böyle bir şey olma ihtimali artıyor. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Dediğim gibi şimdi yardımcı şeylere bakacağız. Şimdi osilatörler, indikatörler bu dalganın güçlü bir dalga olduğunu söyledi. Başka ne söylediler? Enteresan bir şey söylüyorlar. Tespit edilmesi söylüyorlar bu iki indikatörde. Tespit edilmesi kolay değil. O da şu hareketin de momentumu yüksek olduğunu söylüyorlar. Neye göre yüksek? Şuna göre yüksek. Yani bu tepedeki momentumu bu tepedeki momentumdan yüksek olduğunu söylüyor indikatörler. Dolayısıyla bu senaryo zayıflamış oldu şimdiden. Yani buradan da 1, 2, 3, 4, 5 diyelim. Bu senaryo zayıflamış oldu. Niye? Çünkü 5. dalganın mavi 5 ara dalgası olan sarı 3'ün momentumu bu büyük trenddeki mavi 3'ün momentumundan yüksek olmamalı. Burada bir tuhaflık var. İndikatörlerde e, bu dalga fiyatta da öyle. Bu dalgadan daha hırçın. Ama bu dalga bu sayıma göre ana dalganın üçüncü dalgası, ana hareketin üçüncü dalgası. Bu nedenle bu verilere bakıp sayım bu değil diyebiliyorum. Kullandığım şeylerden bir tanesi bu. Yani bu detaya inmek işe yaradı. Böyle olmadığını düşünüyorum. Şuradaki momentumun fazla olması nedeniyle. Dolayısıyla elimizde şu olasılıklar kaldı. Bu ya burada iç sayım başka bir şey. Sadece buna göre de hareket edebiliriz. Ya da şöyle bir şey beklememiz lazım. İç sayım böyle bir şey. Başka neden faydalanabiliriz? Şunu kaldırayım. Şunu da kaldırayım. Şunu da bir yerlerde dursun. İşte birkaç videodur söylüyorum. Birinci, ikinci dalgayı doğru tespit etmişseniz bu dalganın işte pip boyla ölçümünü yaptığınızda üçüncü dalganın en çok beklenen yeri burasıdır. Dolayısıyla şuralarda 1-3, buralarda 1-3
Ve buralarda beşli bir senaryo giderek zayıflamaya başlıyor. Çünkü bu ölçüme göre 3. dalganın en çok olmasını beklediğimiz yeri buralarda. Buna göre biz 4. dalga ondan sonra yaşamalıyız değil mi? 3'ten sonra 4 yaşamalıyız. Ve yine diğer videolarda bahsettik, defalarca bahsediyorum. 2. dalgadan 3'e çektiğim pipte biz 4'ü 0,382-0,50 arasında ararız. Tam o oraya gelmiş. Yani giderek bu olasılık ağır basmaya başladı. Bu işte Bitcoin ve genel piyasayla ilgili beklentime de paralel sayılır. Evet. Başka ne olabilir? Yine sıfırlayayım bu yazdıklarımı sileyim. Şimdi 4. dalganın yerini tespit etmek için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi de budur. Yine bir kanal çekeriz ve bu kanalın üst sınırı 4. dalga için beklediğimiz yerlerden bir tanesidir. Burası kırılırsa burası da onlardan bir tanesidir. Hatta burası köprüden önce son çıkıştır. Gördüğünüz gibi şimdi böyle hızlıca çektiğim kanalda fiyat bu kanalın üstünde oturmuş durumda. Size şundan bahsetmiştim. İşte 3-4 hafta önceki Bitcoin sert düşüşünde demiştim ki birkaç altcoin'e de örnek vermiştim. Fiyatlar çoğu coin'de köprüden önceki son çıkışa geldi, oturdu. Çok stratejik yerlerde durdular. Dolayısıyla karar vermek çok zor. Buradan aşağı mı gidecek? Trend mi döndü? Yoksa buradan dönecek mi? Çünkü eğer yukarı dönecekse pardon, sınırda teknik yerlerde durduğunu söylemiştim. Burası da onlardan bir tanesi. Nano'da da bu durum var. Çünkü gerçekten 4. dalgayı burada bekleriz. Biraz önce de gösterdim. Bu 2. dalgadan bu 4'e çektim, 3'e çektiğim FIB de şuralarda. Yani olması gereken yeri yoklamış ve red yemiş. Güzel. Bir de ya bu kanallarda biliyorsunuz işte bu kanallar oldukça kullanırım. Şöyle çalışmalar yaptım. Yine yapalım. Kullanmadım bunu. Ve logaritmik olduğu için bunu klavyedeki sol okla sola doğru çekiyorum. Yine aynı şey olmuş. Bitcoin'de bu pazartesi günü anlattığım hikaye BNB'de gördüğümüz, BNB'de bir kanal içerisindeydi. Tabii çok daha yani bir günlük grafikte ama daha büyük bir resimdi o. Bu kanalı BNB yukarı kırmış, tam bu kanalın 2 katında durmuştu. Aa, yine burası da çok teknik. Yani Nano da bu kanalı kırmış ve üstüne durmuş durumda. Ve şimdi olduğu yer bu üstteki kanalın alt bandı. 1, 2, 3 kere red yemiş, dördüncüdeyiz. Artı şimdi benim nano sayımıma gelelim. Bu kanal biraz farklı bir kanal. Bu 2-4 kanalı arada bahsettim sizden. İkinci kanaldan dördüncü kanala, dördüncü dalgaya, ikinci dalgadan dördüncü dalgaya çektiğiniz ve 3'e projekte ettiğiniz kanal. Aşağı yukarı bu zor bir kanal var. Onu da klonladık. O da zor. Da 5'i bu kanalın ya median line'ında ya üst bandında beklersiniz. Buna göre elimizde teknik bir 3 var. Neden? Sarı bir 2'nin 1.618 katı. Teknik bir 4 var birçok açıdan. Şunu da ekleyelim buraya. Birçok açı, şurayı da tam sıfırlamadım. Birçok açıdan teknik bir 4 var. Artı şuraya çektiğimiz pipte de 0.382'de. Artı mikroda, şimdi anlatmayacağım, buraya inebildiğimiz bir formül de var. Bahsetmiştim. Dolayısıyla bu manzaraya baktığımda Nano'nun şu kanalın çok dışına çıkmadan çıkabilir de. Şurada çıkmış gördüğünüz gibi. Ve grafik işte 6 saat şu anda. Bu çıkış çok olabilir. Dediğim gibi bu şu anda pozisyona girin girmeyin değil. Uzun koşuda bu fiyatın şöyle bir yolculuk yapması bence çok olası. Buradan işte şöyle bir sonra da böyle bir şeyle. Hem burada birinci algı target gördüm.
bu filmin birinci algı farkı. Hem bu kanalın Medium'larda 5 beklediğimiz yer. Buralar çok iddialı olurdu. İki burası da iddialı rakam. Yani $39. Gerçi $18'dan döndü. Bir sonraki zirvesinin $39 olması da teamüle uygun. Bir yolculuk yapma ihtimali yüksektir. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılır, daha anlaşılır hale geliyordur bu videolar. İşte yavaş yavaş bazı teknik bilgiler veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.